Merhaba dostlar. Tarçın gelir misin yanıma? Cici Hafaf Tarçın da burada. Tarçın gelir misin? Yayın yapacağız. Gel yanıma. Gel. Dostları bekliyorum, arkadaşları bekliyorum. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını fan vallahi billahi her gün ilksin. Naile İmanlı da burada. Ege selam nasılsın? Sadun Akil merhaba. Sen de hoş geldin. Zeynep 28 dinler selamlar. Sadun Akil bugün DM'den bir şey yazdın bana ya. Onu bir daha hatırlatsana bana burada unuttum ben. Lütfen. Gülşen Dönmez selam Bilal Bey bugün çok mutlu olduk. Evet hepimiz çok mutlu olduk. Hepimiz çok mutlu olduk. Aslında pardon şuraya bakayım. Evet. Onur Akay bugün Pelin Çini ile canlı yayınında biraz daha açtı konuyu, aldığı haberleri. Onur Akay da biliyorsunuz Akçay'da oturuyor, Edremit'te oturuyor. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu'nun annesiyle, anneannesiyle, komşularıyla, Afra ile çok iyi tanışıyor. Onlarla orada 25 senedir komşu Onur Akay. Ben de gittim Onur Akay'ı ziyaret ettim evinde, ailesiyle tanıştım. 2 kere ziyaret ettim. Dolayısıyla Onur Akay'ın istihbaratı, Onur Akay'ın oradaki aldığı bilgiler hepsi doğru arkadaşlar. Yani ben Onur Akay'ı bilmez miyim, arkadaşımı bilmez miyim? Şimdi bazıları şüphe ediyor. Diyorlar ki ya işkembeden sallıyorsunuz işte yalan söylüyorsunuz. Yok takipçi kasmak için, yok insanları peşinize koşturuyoruz. Ya bizim öyle bir şeye ihtiyacımız var Allah aşkına. Ne Onur Akay'ın ne benim yani. Çok şükür maddi manevi hayatta her şeyi gördük, görüyoruz. Yani öyle takipçi kasmaya filan, insanları kandırmaya ihtiyacımız var. Kendimizin de inandığı doğruları takipçilerimizle paylaşıyoruz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gerçeği apaçık ortada. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı sevilen oyuncuları, genç oyuncuları arasında her ikisi de. Ya beni Vietnam'dan arıyorlar. Benim Vietnam'da kimim olabilir? Ukrayna'dan öbürü bırakıyor, diğeri yazıyor. Lütfen altyazı Ukrayna dilinde. Belarus'tan, Beyaz Rusya'dan yazıyorlar. Endonezya'dan yazıyorlar. Hong Kong'da ne işimiz var? Hong Kong'dan yazıyorlar. Hong Kong'da Yalı Çapkını gösterilmiyor. Demek ki YouTube'dan izliyorlar ya da başka bir şekilde izliyorlar. İnsanlar bizim de burada konuştuğumuzu görüyorlar. Çünkü arkadaşlar yurt dışından bize ulaşabilmelerinin önemli bir şeyi de nedeni de şu. YouTube'a konuşulan kelimeler, aranan kelimeleri Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir yazdığınız zaman algoritma algılıyor ve kimin videosunda konuşuluyorsa bu oyuncular onlara yönlendiriyor insanları. Öyle bir enteresan magazin medyamız var ki Onur Akay'la benden başka kimse konuşmuyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi dünya çapında ünlü 2 oyuncumuzu. Dolayısıyla dünyanın her tarafından lütfen diyor Brezilya Portekizcesini de yazsana Bilal Bey diyor. Altyazı olarak diyor. Onu da eklesene diyor mesela. Dün Brezilya'dan yazan bir hanım kızımız. Biliyorsunuz zaten Afra nasıl seviliyor Brezilya'da anlatmıştım size. Şimdi nereden nereye geldik? Yani Onur Akay'ın bütün bu istihbaratların sağlam olduğunu ben de çok iyi biliyorum ve Onur Akay bir şey söylüyorsa barıştılar diye bu doğrudur arkadaşlar. Zaten Onur anlattı da bana gelen bilgiler de aynı paralelde. Ben dün size söyledim Mert Ramazan Demir'in oraya gittiğini ve diziyle ilgili de bir çalışması olduğunu orada söyledim. Bana yazdı, dediniz ki İstanbul'da çekiliyor, set İstanbul'da. Tamam set İstanbul'da ama oraya gitmişken orada da birkaç sahne çekildi.
Bunu Onur Akay da doğruladı. Oraya da, kısa bir süreliğine set kuruldu ve birkaç sahne çekildi. Assos'ta, Çanakkale tarafında. Ve reposunu da orada geçirdi. Afra Saraçoğlu'yla birlikte geçirdi. Peki şimdi mesajlarınıza şöyle bir bakayım. Gülşen Dönmez, Beyza Nur neredesin? Dota Sel, çok mutlu oldum diyor. Hepimiz. Yıldız Çelik, abi çok mutlu oldum. Rehangiz Umeyeva, akşamlarınız hayır olsun. Evet dostlar, Sebine Allah verdiye var. Ne güzel soyadı ya. Bilal Bey, neden diğer magazin sayfaları paylaşmaları bu güzel haberleri? Ya kim var ki haberci Allah aşkına? Doğru dürüst magazin haberciliği yapan kim var ki? Kaç sayfa var ki? Haklısın gerçekten. Türk oyuncağı yurt dışına çok seviyorlar ama Türk oyuncağı yurt dışına gidince, mikrofon uzatınca kendi ülkesini karalıyorlar. Maalesef onlara boş ver onları. Onları Allah bildiği gibi yapsın. Güzel haber alacağız demiştim ama ben diyor. Aysel, evet Aysel söylemiştin sen. Eliyeva. Emine Yıldız, ben size dedim. Evet. Nuray, Dilek Şenyurt, hoş geldin Dilek. Dilek Şenyurt benim ayrıcalıklı takipçim, özel takipçim ve kendisinin rozeti de var. Gördüğünüz gibi turuncu renkte ve onun ismi Yeşil olarak yazıyor. Akışta Yeşil olarak görüyoruz. Dilek Şenyurt benim kaç sene oldu Dilek? 3 sene mi oldu? Özel takipçimsin. Barışmışlar mı? Hadi hayırlısı olsun. Çok sevindim diyor Dilek Şenyurt. Evet Dilek, barıştılar. Şöyle oldu, olay şöyle oldu. Bu deprem yaşadık ya, Balıkesir depremi. Balıkesir, Çanakkale biliyorsunuz komşu iller, birbirlerine çok yakınlar, yan yanalar ve Afra Saraçoğlu'nun evinin, anneannesinin evinin bulunduğu yerde Edremit, Balıkesir'in ilçesi. Ve Assos'ta Edremit'e işte 45 dakika filan mesafede setin olduğu yer. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu annesinin, anneannesinin yanına gidiyor sık sık eve çekim aralarında. İşte ve Mert Ramazan Demir de onun Assos'ta ve ailesiyle de olduğunu bildiği için bu depremden dolayı arıyor. Depremden hemen sonra ve geçmiş olsun diyor. Ailen nasıl diyor. Sen nasılsın diyor. Ondan sonra o da teşekkür ediyor. İyiyiz diyor. Bizde bir şey yok diyor. İşte set de devam ediyor diyor. Gelebilir miyim diyor. Ailene geçmiş olsun diyeceğim diyor. Afra'da tabii diyor gelebilirsin diyor. Şimdi aralarında bir sevgi olmasa, söylüyor insanlar, diyorlar ki ya sevgi, onların arasında sevgi bitti. İşte Mert aldattı. Afra'da sevgi kalmamıştır, nefrete dönmüştür filan diyorlar. Sevgi olmasa ne Mert Ramazan Demir İstanbul'dan kalkıp 5 saat yol gidecek, geleyim mi diye sorar, ne de Afra Saraçoğlu gel der. Yüzünü görmek istemiyorum diye cevap verir. Açmaz telefonu. Açsa da yani gel demez. Ama onların beraberliği kalben, ruhen devam ettiği için birbirlerine karşı sıcaklar. Pardon, bir kurye geldi. Tarçını seviyor. Bir paket getirdi. Yo, oraya koy, atın oraya ben alırım. Tarçın buraya gel. Çıkar o çünkü. Kaçar o. Tellerin üzerinden atın. Kırılacak bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Tarçın buraya gel. Teşekkür ederim. Tarçın. Tamam abi, işini yapıyor Tarçın. Ama Tarçın gel buraya. Tarçın ya. Tarçın bizi koruyor. Elif, o zaman şöyle derler, bunlar reklamı yapıyorlar. Biraz dayı 4 numaralı at geldi, teşekkür ederim diyor. Erhan, söyledim ben sana. Emine Yıldız. Hadi tebrik ederim Erhan. Emine Yıldız. Onlar biri olmadan yapamazlardı. Dilek Şenyurt, inşallah bu son olsun ayrılık. Ya Dilek Şenyurt, onların ne yazık ki böyle bir ilişkileri var. Yani bazı ilişkilerde 4-5 ayda bir böyle bir araya bir gurur
bir mesele giriyor ve bir kopuş oluyor. Olmaması tabii doğrusu. Olmaması ama işte biraz da gençliğin getirdiği 40 yaşında falan olsalar çok daha iyi anlarlar hayatın gerçeklerini ve birbirlerinin kıymetini. Yapmazlar, bu ayrılıklar olmaz. Yani pire için yorgan da yanabiliyor. Konuşacağız bu konuyu. Dilek Şahin diyor ki zira eğer bir daha olursa bünyem kaldırmaz cidden artık diyor. Yani herkes öyle. Herkes öyle. Herkes inan. Herkes çok rahatsız oluyor Dilek. Herkes huzursuz oluyor. İnsanların günlük hayatına da yansıyor. Bazıları bu yüzden somurtuyorlar ev içinde, aile içinde, arkadaş çevresinde. Anlatıyorlar, yazıyorlar bana DM'den de. Evet, ve gel diyor, Mert Ramazan Demir de bir hediye yüzük alıp, Onur Akay'ın anlattığına göre, sevgili sanatçı, yazar dostum gidiyor, Afra ile buluşuyorlar, hasret gideriyorlar. Sonra evde annesini, anneannesini ziyaret ediyor Mert, Afra'nın. Onlara da geçmiş olsun diyor. Mert'in annesi, babası arıyor. Afra'nın annesini arıyorlar ve depremden dolayı geçmiş olsun diliyorlar. Böyle bir sıcak repo günlerinde böyle bir sıcak görüşme gerçekleşiyor. Birbirlerine olan hasretlerini de bir nebze olsun gideriyorlar ve barış sağlanıyor. İlişkide en başta güven, sevgi, saygı çok önemli. Çok önemli. Dilek Şahin söylediğin gibi. Visele diyor ki evlensinler. Artık evlensinler. Zeynep antilere kapak olsun. Ya bu antiler bir alem kardeşim. Yani bu çocukların mutluluğunu tabii isteyenler kadar değil de isteyenlerin binde biri kadar da olsa rahatsızlık yaratıyorlar tabii istemeyenler. Ya bunların önemli bir kısmı troll zaten. Hele Mert Ramazan Demir'in hesaplarıyla uğraşan çok bot hesap var. Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada büyüyememesinin önemli sebeplerinden biri de bu zaten. Kendisi de sosyal medyaya ağırlık vermiyor ama sürekli olarak çocuğu bot hesaplar devamlı rahatsız ediyorlar. Ve bu konuda da yok Mert oraya tenis oynamaya gitmiş. Yok Mert oraya giderken sevgilisini, ne sevgilisi ya? Bugün yine biraz evvel bir başka kaynaktan öğrendim. O kızla Mert Ramazan Demir'in hiçbir ilişkisi yok. Hiç görüşmüyorlar. Hiçbir ilişkisi yok o kızla. Ve Afra'ya da o konuyu, o bir PR'dı. Bir PR çalışmasıydı diye izah ediyor. O Akyaka'daki o görüntüleri, o bir PR'dı ve Afra da ikna oluyor. Afra ikna olduktan sonra bize o konuda bir şey demek düşmez. Diyorlar ki şimdi yoğun bir şekilde arkadaşlar, bana da çok mesaj geldi. Aynı bu konuyla ilgili olarak. Madem barıştılar, niye el ele bir fotoğraf çektirmiyorlar? Niye el ele görmüyoruz onları, yan yana görmüyoruz? Ya bunlar sıradan insan değil ki. İkisinin de içinde oldukları, şu anda göbeğinde oldukları bir proje var. İkisi de yeni birer dizi çıkarmak üzereler. Olur mu öyle şey? Yani yapımcılar zaten sözleşme imzalatıyorlar. Hiçbir şekilde başka bir şeyin PR'ını yapamazsınız. Kendi özel hayatınızı karıştıramazsınız. İşiniz olduğu sürece önüne geçmesine izin vermeyeceksiniz. Önüne geçemez özel hayatınız. Şu dizi projelerinin şeklinde sözleşme imzalıyorlar. Şimdi onlar birer fotoğraf yan yana çektirseler, el ele, göz göze, yanak yana bir fotoğraf çektirseler ne Pera dizisi kalır, ne Mert Ramazan Demir'in Bilal Özcan adına da bir paket var. Sizin mi? Benim Bilal Özcan benim. Evet, sağ ol. Onu da aynı şekilde atın oraya lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tarçın bırak artık. Tarçın. Arkadaş olmak istiyor aslında. Evet. Gel biraz oynayalım diyor. Evet. Tarçın. Ya oğlum ya. Of ya.
Ah Tarçın ya, ah Tarçın ya. Pardon, affedersiniz, yine bir kurye geldi. Benden başka kimse yok şu anda evde. Nuray Yaylacı ne gerek vardı böyle bir şeye diyor. Aydız Bilal abi diğer ünlüler sevgilileriyle Sarmaş Toş, Mert ve Afra Batı yapımcıları. Diğer ünlüler derken yani e, kimi kastediyorsun? Lütfen onu da yaz. Ama şimdi bu şey için değil. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için sadece şimdi böyle bir şey olmadı ki. Yani bu yasak, şimdi onlarla ilgili bu yasağı şimdi konuşmuyoruz. 3 yıldır zaten yapımcının onların üzerinde bir baskısı vardı. E, Hatırlarsanız Yalı Çapkını çekilirken şimdi birisi yine aynı yapımcıyla çalışıyor. Diğerinin de yapımcısı son derece titiz ve sektörde böyle bir şey var. Hakan Sabancı'ya bir şey demiyorlar. Sabancı ailesinin bir ferdi olduğu için mi bir şey demiyorlar Hande Erçel'e? Yoksa Hande Erçel'in böyle ekstra bir görüntüsü olsa da olmasa da ne faydası olur ne zararı olur diye mi düşünüyorlar? Şimdi Hande Erçel'le Afra Saraçoğlu'nu oyuncu olarak bir tutamayız. Yani asla bir tutamayız. Asla. Hande Erçel'in e, getirisiyle Afra Saraçoğlu'nun bir diziye getirisini asla yani yan yana mukayese edemeyiz. Sıla Deveci, Çiğdem Aslan Argun, Miyase İçme. Evet arkadaşlar. Şimdi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konusunda bugün bir yazı yazdım. O yazıya da bir bakayım. Çok yoğun çalıştığım için bazen arkadaşlar size söylemem gereken bir şey varsa unutmayayım diye tekrardan dönüp bakmam doğru olur. Çünkü çok gün içinde birçok konuyla ilgileniyorum. İşimle ilgili birçok ayrıntıyla ilgileniyorum. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Bir kere daha aşk kazandı demişim. Bir kere daha sevgi kazandı. Evet, demin söylediğim gibi eğer onlar hala birbirlerini sevmeselerdi ne Mert deprem olunca Afra'yı arayıp yanına gelmek istediğini söyler ne de Afra ona tabii gelebilirsin derdi. Mert Ramazan Demir hafta sonu sevdiği kadınla ve onun ailesiyle geçirdi. Evet. Afram düşmanlarının korkularının nedenini iyi biliyorum demişim. Önce şunu açıklayayım. Kim bunlar? Bunlar sektördeki diğer bazı oyuncuların menajerlerinin parayla tuttuğu troller. Afra'nın ve Mert'in hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar çok sevilmesini kendi menfaatleri için önemli bir tehlike olarak görüyorlar. O yüzden yalan yanlış haberlerle ortalığı karıştırma derdiler. Mert ve Afra, size bir ağabeyin nasihati. İçinde bulunduğunuz sevgi çemberinin kıymetini iyi bilin. Birbirinize her zaman destek olun. Birbirinizi üzmekten kaçının. Maddi manevi sahip olduklarınıza ve aşkınıza şükredin. Allah sizi korusun demişim. Yazıyı öyle bitirmişim. Allah onları korusun arkadaşlar. Bugün Mert Ramazan Demir'in ayın 22'sinde yayınlanacak, Netflix'te yayınlanacak filmiyle ilgili bir fotoğraf yayınlandı. Küçük oyuncuyla. Neydi o filmin adı? Dostlar. Ha, Metruk Adam değil mi? Metruk Adam. Ana Rodriguez Selin'le Mert'in bir ilişkisi yok. Selin'le İspanyol arkadaş soruyor. İspanyolca daha doğrusu. Belki kendisi Güney Amerika'dandır. Onu belirtmemiş. Selin İnan'ı soruyor. Mert'i soruyor. Selin İnan'la bunu altyazı olarak daha sonra İspanyolca okuyabilir. Söyleyeyim. Selin İnan'la Mert Ramazan Demir'in bir ilişkisi kalmadı. Bir beraberliği, bir ilişkisi, bir arkadaşlığı yok. Yani Mert'in de söylediği doğruymuş arkadaşlar. Gazeteciler mikrofon uzattığı zaman yok öyle bir şey deyip gidiyordu ya. Bugün çok bu konuda emin bir kaynaktan bir haber aldım. Yani ona dayanarak söylüyorum. O kızla Mert'in bir ilişkisi yok. Nail İmanlı
Insta'da takipçileri azalmış Selin'in. Ay Yıldız onun yayının Miyase içme. Espanol diyor. Ana Rodriguez. Espanya. Espanol. Ana Rodriguez. No Name Bilal abi. Afra Mert. Barıştı No Name. Ay Yıldız Selin'le Mert Londra'da beraberdi. O kadar resim vardı. O da mı yalan diyor. Yani Ay Yıldız geriye gidip de didik etmenin bir anlamı yok, bir alemi yok. En son gelişme Afra Saraçoğlu ikna oldu Mert Ramazan Demir'in kendisine bu konuda söylediklerine ve barıştı. Afra çocuk değil, koca kadın. Dolayısıyla o ikna olduktan sonra bizim çok deşip de buradan bir üzüntü, dram çıkarmamız, vah vah niye öyle oldu da niye böyle oldu diye dövmemizin bir manası yok. Yani onlar mutluysa ve onlar birbirlerine güveniyorlarsa, birbirlerine inanıyorlarsa biz de onları desteklemekten başka bir şey yapmamalıyız. Çomak sokup da bunu karıştırmanın çok fazla anlamı yok. Bir yere varamayız çünkü. Ondan sonra antiliğe geçer iş. Yani anti olursun. Diğer antiler gibi davranmaya başlarsın. Gerek yok. Çiğdem Aslan Argun bir sürü öpücük yollamış. Naile İmanlı aynen yok diyor. Ay Yıldız Mert de melek değil diyor. Ya hiç kimse melek değil. Hiç kimse melek değil. Yani Ay Yıldız evet. Hiç kimse melek değil. Neli de Gramajyo, kalpler ne güzel. Hamza Karamanlı, abi söylesene kesin mi? Ya evet kesin. İnanamıyor insanlar. Evet insanlara da hak veriyorum. Tabii inanmamakta. Ajda Pekkan beni takipten çıktı. Neden takipten çıktı Ajda Pekkan beni? Of, Bilal Özcan Official hesabımda bunu anlattım. Bir video çektim, anlattım. Biraz sonra konuşacağız. İrem Derici beklediği müjdeli teklifi aldı. İrem Derici evlilik teklifi aldı. 26 yaşındaki sevgilisinden, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi. İrem 38 yaşında. Bu yakışıklı çocuk Melih Kunukçu 26 yaşında. Geçen sene Temmuz ayında onlar birbirleriyle çıkmaya başladılar. Bir seneyi geçti ilişkileri. Çok yoğun yaşadılar, çok güzel yaşadılar şu geçtiğimiz bir seneyi. Tatillerle dolu yaşadılar. Avustralya'ya gittiler 15 gün, Fransa'ya gittiler. Gitmedikleri yer kalmadı gibi birlikte çok güzel aşk tatilleri yaptılar. Çalışırken de çok güzel günler geçirdiler. Ve birbirlerine hakikaten çok yakışan bir çift onlar. Melih Kunukçu çok değerli bir insan benim gözümde. Profesyonel bir dansçı ve işini çok iyi yapıyor. Aynı zamanda çok başarılı bir DJ ve müzik prodüktörü Melih Kunukçu 26 yaşındaki genç. Hem ünlü popçularla çalışıyor sahnede hem kendisi iş yapıyor. Güzel paralar kazanıyor. Hayatı başarıyla yaşayan ve sevdiği kadını mutlu etmesini bilen 26 yaşında pırıl pırıl bir gençten bahsediyoruz. Yakışıklı da kerata. İrem Derici bir ara terk etti Melih Kunukçu'yu bundan 4-5 ay evvel. O ara ben şeyi anladım yani şöyle düşündüm. Genellikle oluyor böyle birbirlerini seven çiftlerde. Kadın erkekten evlenme teklifi bekliyor. Erkeğin kaygıları oluyor. Acabaları oluyor. Kendisiyle ilgili, hayatla ilgili, işiyle ilgili ve o teklifi bir türlü yapamıyor. Kadın da kızıyor, terk ediyor. Ama kadın terk ederken ben bunu bırakayım, kendini yalnız görsün, aklı başına gelir belki döner bana diyor. Akıllı kadınlar bunu sadece ünlüler değil, gerçek hayattakiler de yapıyor. Ünlüler derken yani bildiğim bir şey var da söylüyorum. Mesela Gülben Ergen 3 çocuğunun babasıyla böyle evlenmişti. Mustafa Bey'le, Mustafa Erdoğan'la dansçı. Hangi dans topluluğuydu o? Yılmaz Erdoğan'ın kardeşiyle. 2000'li yıllarda büyük bir sevgi, büyük bir bağlılıktı onların ilişkisi ve Mustafa Erdoğan bir türlü Gülben Ergen'in evlilik isteğine cevap veremiyordu. Çekiniyordu. İşte çevre baskısı, aile baskısı, Hakkari'li
Güneydoğulu bir şarkıcıyla evlenecek. Onun kaygısı olabilir. Gerçi kendisi de sahne üzerinde bir iş yapıyor. Kadın ve erkek dansçılarla çalışıyor. Fakat yine de çok soru işaretleri vardı onda ve cesaret edemedi. Gülben Ergen'in 3 çocuğunun babası. Gülben Ergen ya öyle mi dedi. Ben seni bir terk edeyim de aklın başına gelsin ve terk etti adamı. Terk etti. 2006 yılıydı galiba. Gülben Ergen bıraktı gitti. Öğrendiğime göre Mustafa Erdoğan bir türlü unutamamış. Kendisini içkiye vermiş. Gülben Ergen'i ve sonra evlilik teklifiyle geri döndü Gülben Ergen'e. Barışalım, evlenelim diye. Ve evlendiler. 3 çocukları oldu. Birbirinden güzel, birbirinden delikanlı, kıymetli. Yürütemediler sonra. Ayrıldılar ama şu anda yine çok iyi bir anne baba olarak çocuklarıyla beraber sık sık görüşüyorlar. Evet, Mert lütfen artık akıllan uslan ve Afra'yı artık üzme. Çiğdem, Bilal abi lütfen sayfana paylaştığını siler misin o kızı? Çiğdem, sildim Çiğdem. Sildim Çiğdem. Çok üzülmüş insanlar, haberim var. Çiğdem, senin gibi birkaç yerden daha yazdılar, ricalar ettiler. Beni nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. Benim için önemli olan insanların huzurlu olması, mutlu olması. Habercilik, gazetecilik insan değerlerinden sonra geliyor benim için. Önemli olan önce insanım, sonra gazeteciyim. Bu benim ilkem, prensibim. Dolayısıyla yayına biraz geç katılmamın sebebi de o. O görüşmeleri yapıyordum. Birkaç insan arıyordu o konuda. Yazıyorlardı, rica ediyorlardı. Sildim. Sadun Akın, Bilal biraz işim vardı geldim diyor. Sadun, söyler misin? Bir şey attın bana DM'den. Bana yayında hatırlat dedim mi sana bilmiyorum. Rahim Davut, lütfen herkes yazsın sil diye diyor. Çiğdem silindi o. Evet, Harika Avcı'dan haber var arkadaşlar. Bir zamanların ünlü oyuncusu, ünlü şarkıcısı Hadise nereden çıktı? Harika Avcı kendisiyle ilgili haberler yapan dostum, arkadaşım Onur Akay'ı mahkemeye şikayet etti ve koruma kararı aldırdı. Onur Akay'la ilgili Harika Avcı. Olacak şey değil. İnsanlar Harika Avcı'nın çok hasta olduğunu konuşuyorlar. Harika Avcı'nın yardıma ihtiyacı var. Hastaneye kaldırıldı diye konuşuyorlar. Harika Avcı'nın uğraştığı konuya bakın Allah aşkına. Onur Akay'a uzaklaştırma kararı aldırıyor, koruma kararı aldırıyor, konuşma yasağı koyuyor Onur Akay'a. Onun haberini girdim ben. Şimdi o haberden size buradan okumak istiyorum. Evet, çok hasta, durumu ciddi diyorduk Harika Avcı'ya. Fakat Bakırköy 1. Asliye Mahkemesi'ne başvuruyor ve yazar Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldırıyor. Eğer bu kararı delerse Onur Akay, Harika Avcı ile ilgili konuşursa 2 ay hapis cezasına, 2 ay değil 3 gün, 3 gün hapis cezasına çarptırılacak. 2 ay süreyle Onur Akay'ın Harika Avcı'nın ismini ağzına almaması lazım. Onunla ilgili onu aramaması, onunla ilgili bir şey söylememesi lazım. Yani bu hastalık haberi yapmıştı Harika Avcı ile ilgili Onur Akay en son. Onun rahatsızlandığını söylemişti, anlatmıştı, yazmıştı. Ondan Harika Avcı demek ki taktı. Evet, Onur Akay dürüst bir insan. Her zaman doğruları yazan bir kalem ve Harika Avcı'ya da buradan geçmiş olsun diyelim.
Ya Ajda Pekkan çok güzel bir performans sergiledi geçen gün sahnede. Eee, Burada da paylaştım, anlattım sizlere. Ajda Pekkan 79 yaşını tamamlayacak bu sene ve 80 yaşına girecek. 79'dan 80'e doğru yol alıyor. 1946 doğumlu. Ben de demiştim ki bir video çekmiştim. Biraz şakayla karışık bir videoydu o. Ne demiştim o videoda? Arkadaşlar, Ajda Pekkan Türkiye'nin en ünlü pop müzik sanatçısı. Yabancı izleyenlerimiz için söyleyelim. Kendisi 65 yıldır sahnelerde. 65 yıldır başarıyla zirvede, başarıyla şarkıcılık yapıyor. Demezdim. Gözlerime inanamadım. Bir dakika. Dostlar. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'ın sahneye çıkması yasaklansın. 80 yaş civarında çiftler arasında boşanma sayısı hızla artıyor değerli izleyenler. Uzmanlara göre bunun sebebi 80 yaşında olduğu halde 40 yaşında görünen ve sahnede 3 saat dans edip şarkılar söyleyen Ajda Pekkan. Yaşlı çiftler arasında başlayan bak Ajda Pekkan'a, Ajda Pekkan gibi olabilir misin? Ajda Pekkan'ın benden neyi eksik, neyi fazla gibi kavgaların hızla çoğaldığı söyleniyor. Ve aile saadeti için, yaşlarımızın huzuru için Ajda Pekkan'a sahneye çıkması yasaklansın Demiştim. Tabii ki bu yani biraz nükte bir şey, bir video. Yani biraz şaka video. Ajda Pekkan'a aslında burada met ediyorum. Kendisine çok iyi bakıyor. O yaşına rağmen hakikaten yarı yaşında gözüküyor. 40 yaşında gösteriyor. Fiziği mükemmel. Sahnede 3 saat ayakta kalıyor ya. Kendinden genç şarkıcılar 2 saat sahnede ya kalıyorlar ya kalmıyorlar. 1,5-2 saat arası program yapıyorlar. Ajda Pekkan 3 saat dans ediyor, şarkı söylüyor ve 80 yaşında. Ve gördüğünüz gibi hala çok güzel. Tamam, estetik operasyonlarla falan güzel ama güzel. Bakımlı. Giydiği kıyafetler de son derece yakışıyor. Güzel kıyafetler. Modacısı arkadaşım çok iyi giydiriyor onu. Ve ben de Ajda Pekkan'ın o yaşta bu kadar diri olması, bu kadar konuşulması, manşetlerde yer alması aynı yaştaki karı koca arasında kavgalara neden oluyor. Boşanmalar ortaya çıkıyor falan gibi böyle bir şaka videosu çektim. Benim takipten çıktı Ajda Pekkan. Ben de bugün başka bir video çektim. Neden beni takipten çıktınız diye. O bir şakaydı diye. Hande Yener o yeni çektiğim videonun altına şarkıcı Hande Yener bir yorum yaptı. Ajda Pekkan, bunu sizden hiç beklemezdim. Gözlerime inanamadım. Beni niye takipten çıktınız? Ben size ne yaptım Allah aşkına? Evet, video çektim ve Ajda Pekkan'ın sahneye çıkması yasaklansın dedim. Yahu bu bir şakaydı Ajda Pekkan. Bu elbette sizin 80 yaşında bile ne kadar sağlıklı, enerjik ve güzel olduğunuza bir göndermeydi. Bunu herkes anladı. Süper sahne performansınıza bir alkıştı. Tamam, 80 yaşındaki çiftler Ajda Pekkan yüzünden boşanıyorlar dedim. Geri alıyorum. Boşanmıyorlar. Evet, duysun herkes. Ajda Pekkan yüzünden kimse boşanmadı. Ancak bırakın 80'i, 50 yaşındakilerin bile sizi çok kıskandığına eminim. Ajda Pekkan. Ya gözlerime inanamıyorum. Beni niye takipten çıktınız? Hande Yener bunun altına, bu videonun altına bugün 2 saat önce bir yorum yazdı. Ajda Pekkan. Ve Bunu siz... Dostlar. Ajda Pekkan'ı tabii ki çok değerli olduğunu söylüyor. Hande Yener şöyle söyledi. Bizler değerli divamızı kıskanmakla çok çok ayıp etmiş oluruz Bilal Bey. Hani dedim ya 50 yaşındakiler bile sizi kıskanıyor. Bizler sevenleri olarak kendisini sahnelerde görmekten öyle mutluyuz ki her zaman sahnelerde bizlere güzel enerjisini vermesini, bize tüm varlığıyla ilham olmasını ve her zamanki gibi pırıl pırıl parlamasını görmeyi çok seviyoruz. Ajda Hanım bizlerin sevgisini zaten
yıllardır biliyor. Ben de konuyla ilgili hislerimi paylaşmak istedim sizle. Çok sevgiler. Evet, ben de Hande Yener'e katılıyorum. Hande Yener'e de teşekkür ediyorum bu güzel yorumundan dolayı. Peki sorularıma cevap ver diye bir yazı gördüm, bir mesaj gördüm. Afram hep vardı, hep de var olacak diyor. Yegane Osimava, Berak Azak. Bu hamilelik konusunu bırakın Allah aşkına arkadaşlar. Böyle şeyleri burada tartışmayın. Yani böyle gerçek olmayan konuları buralara yazmayın. Sulandırmayın lütfen yayınımı. Yayınımı sulandırırsanız ben de ona göre önlem almak zorunda kalırım. Nur Bibi merhaba, hoş geldin. Günel Eliyava, Ay Yıldız Afra Mert inşallah bir Seyran Korhan tokadı atmıştır umarım diyor. Ay Yıldız Yalı Çapkın dizisindeki tokatı atmıştır inşallah diyor. Abi 100 tane mesaj yazdım, bir tane bile okumadın diyor. Yalı Çapkın'ı fan. Yalı Çapkın'ı fan bir yandan da haberleri, yorumları anlatmak, yorumlamak, konuşmak zorundayım. Okudum işte. Merhaba Gürcistan'dan diyor bir arkadaşımız. Çiğdem Aslan Argun, o zaman sayfanın Bilal abi takipçi yoksa çok yüksek maşallah. Lütfen sayfamda Afra ve Mert barışçılar paylaşır mısın ana sayfamızda? Çiğdem Aslan Argun, hangi platformdan, hangi uygulamadan bahsediyorsun? Devran Yakut, Burak Bulut, Eda Sakız evlendiler dün. Sonra sürpriz oldu. İrem Derici evlilik teklifi. Evet, İrem Derici evlilik teklifini orada aldı. Biraz evvel konuştum. Dota Sel, Yalı Çapkını fan, aynen öyle. Yalı Çapkını fan, tamam abi diyor. Peki. Evet arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. İyi ki beraberiz. Hadiseyi soymak istediler, biliyorsunuz değil mi? Duydunuz mu olayı? Hadisenin bütün banka varlığını ve gayrimenkullerini üzerine geçirmek istedi dolandırıcılar. Hadiseyi soymak istediler ama banka yetkilileri son anda dolandırıcılığın farkına vardı ve polisi arayarak dolandırıcıları ihbar etti. Aynı dolandırıcı sahte imzayla hadisenin mal varlığına el koymak isteyen bu dolandırıcı geçen senede Nusret var ya, işletmeci, ünlü restoran sahibi, dünyanın pek çok yerinde restoranları olan, lüks şehirlerde restoranları olan Nusret'i yine böyle sahte belgeyle 200 bin lira dolandırmış. Bankadan sahte yetki belgesiyle Nusret'ten almış gibi gösterip o belgeyi sahte imzalarla bankaya sunmuş, bankayı kandırmış. Nusret'in hesabından 200 bin lira çekmiş. Nusret de anında bankanın farkına varmasıyla polisi arıyor ve adam parayı yiyemeden yakalanıyor ve hapse atılıyor. O adam hapisten çıktıktan sonra bu sefer hadiseyi dolandırmaya kalkıyor. Sahte elektronik imzayla bir mahkeme kararı oluşturup Hadise Açıkgöz'ün vasisi ilan ettiriyor mahkemeye kendisini sahte mahkeme kararıyla. Yani onun adına, vasi ne demek? Onun adına bütün hukuki işlemleri yapma yetkisi. Daha çok hani yaşlılarda vasi olur. Kendisini anlatamayacak, ifade edemeyecek, mantık yürütemeyecek derecede yaşlı olanların vasiye atanır. Torunu vasi olur, oğlu vasisi olur, kızı olur. Burada Hadise Açıkgöz adına bir mahkeme kararıyla onu dolandırmaya, ancak son anda farkına varıyor banka yetkilileri. Hiçbir işlem yapmadan İbrahim Aykut bu kişinin adı. İbrahim Aykut, soyadı da B. Devamını polisler açıklamadılar soyadının.
Evet. Peki dostlar, sorularınıza bakalım. Berrak Azak, arkadaşlar nasıl barışmışlar diye soranlar lütfen videoyu başından izlesinler, olur mu? Anlattım nasıl barıştıklarını. Gülşen Dönmez, Miray menajerliği bıraksın, karakterin kök. Bunları beceremedin. Elanur, bence de biz Aframcılar olarak kazandık mı? Kazandık. Abi lütfen sayfanda paylaş. Barıştılar diye lütfen. Paylaştım zaten arkadaşlar. Twitter'da paylaştım. Instagram'da paylaştım. Hikayelerde Instagram'da paylaştım. İşte YouTube'da anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Bilalozcan.com web sitemde yazı yazdım. Barıştılar diye kocaman başlık attım. Yazılarımı okuyun, okumuyorsunuz. Bakın okumuyorsunuz. Buraya gidip paylaş diyorsunuz. Bilalozcan.com web sitemde her gün magazin dünyasından en ilginç olayları yazıyorum. Patricia welcome. Olama Patricia. Afra Mert. Patricia altyazı geldiği zaman, yüklendiği zaman tabii ki daha iyi anlayacaksın. İspanyolca Güney Afrika lehçesini altyazı olarak yükleyeceğiz. Sana şu kadarını söyleyeyim Patricia. Müjdeli haber. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir barıştılar ve hafta sonunu birlikte geçirdiler. Beraber geçirdiler. Ailece de görüştüler. Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nun ailesinin yanına gitti. Onlara Türkiye'de olan depremden dolayı geçmiş olsun dedi. Çünkü onların evi de depremin merkezine 80 kilometre falan mesafede, 80-100 kilometre mesafede. Sevinç Aydın, ben inanmıyorum diyor. Peki. Servin işi sağlam, ben hep okuyorum diyor. Peki Servin'cim, çok teşekkür ederim. Yıldız Çelik, ay ben seni her yere takip ediyorum, okudum yazdığını. Teşekkür ederim Yıldız Çelik. Seni de Servin işi sağlamında diğer platformlarda görüyorum isimlerinizi. Osman Ulusan, Beyzanur, Mert Asos'a o kızla tenis oynamaya gitmiş. Hayır, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. O kız Mert'in hayatında değil. Diğer kız Mert'in hayatında değil. Diyenlere hiçbir şekilde inanmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde inanmayın. O kızla Mert hiçbir şekilde görüşmüyorlar. Onların bir arkadaşlığı vardıysa da bitmiş yani. Hiçbir şey yok. Hiç aralarında hiçbir şey yok şu anda. Hiç bitmiş yani. Dolayısıyla Asos'la falan beraber gitmek diye bir şey söz konusu değil. Evlensinler diyor. Vüsale. Etrafındaki ahtapot kadınlar ve erkekler onları rahat bıraksın diyor Vüsale. Yaşar Çindemir, hoş geldin abi, barışmışlar. Evet Yaşar, sen de hoş geldin. Ayça Sever, siz o yazmasanız çakallıkları ortaya çıkmazdı diyor. Yalı Çapkını falan. Bu arada inanmayanlar var. Harbiden olabilir. İnanmayanlara da saygımız var. Onların da kendi düşünceleridir, kendi fikirleridir. Evet, abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa sevinirim dostlar. Beğen sayısını da biraz artırmanızı rica ediyorum. Beğenmeyenler var hala içinizde. Tabii ki beğenmemek de sizin hakkınız. Ancak yayınımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız da unuttuysanız beğenin lütfen. Osman Ulusan ironi yapıyorum diyor. Ayşe Gök, bence el ele tutuşsunlar diyor. Yalı Çapkın falan Mert menajerini değiştirsin. Ayşe Sever, herkes bir ders olsun yazdıklarınız. Dört tane suçsuz kız onların haber saklamaları yüzünden 20 gün linç yedi. Tabii Ayça, aynen öyle oldu. Yani işin o tarafı da var. O tarafını konuşmazlar, görmezler, bilmezler. Hep mağdur kendileri.
galaya öyle gelsinler diyor. Bakalım neler olacak. Peki dostlar, peki arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yarın yine inşallah canlı yayında olacağım, burada olacağım. Allah izin verirse tabii. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu oluyorum. Ve cumartesi günü de Onur Akay'la canlı yayınımız olacak saat 18'de. Bugün çarşamba, yarın perşembe, cuma, cumartesi. Haftalar birbirini kovalıyor. Aylar birbirini kovalıyor. Yıllar birbirini kovalıyor. İnsan ömrü dediğiniz ne ki ya? Bir bakıyorsunuz yaş gelmiş 65'e. Bir bakıyorsunuz yaş gelmiş 80'e. Bir bakıyorsunuz Allah gecinden versin herkese. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.